Selam arkadaşlar. Artık SQL kod yazma bölümüne geldik. Bu bölümde sıfırdan bir database oluşturacağız. Bu işlemleri yaparken Object Explorer'daki ekran üzerinden yapacağız. Aynı işlemi bir de SQL kodu üzerinden yapacağız. Yani iki kısmı da aynı anda görmüş olacağız. Yapacağımız işlemler yeni bir database oluşturacağız. Database'in içine bir tablo yapacağız. Tabloya veri ekleyeceğiz. Verileri göreceğiz. Veriyi güncelleyeceğiz, sileceğiz. Ve böylece uçtan uca bütün verileri aynı anda görüp en sonunda tablomuzu silerek bu konuyu kapatmış olacağız. Şimdi sıfırdan bir database oluşturalım. Databases kısmına gelip sağ tuş yaparak refresh diyelim. Sadece mağaza diye bir database'imiz var. Yeni bir database oluşturmak için ekran üzerinden sağ tuş diyorum. New Database. Buraya personel dedikten sonra add dediğim anda personel database oluşuyor. Bunu da sağ tuş delete yaparak database'i siliyoruz. Aynı işlemi SQL koduyla yapalım. Create database personel diyorum. Herhangi bir kod yok. Execute'a bastığım anda database'in başarılı bir şekilde oluşturduğu uyarısını aldım. Database'imizi görelim. Veriyi anında göremiyoruz. Sağ tuş deyip refresh dememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi personel database oluştu. Şimdi içine bir tablo oluşturalım. Önce ekran üzerinden yapalım. Sonra SQL koduyla. Ekran üzerinden yapmak için database'imi açıyorum. Table kısmında iken tekrar artıya basalım. Herhangi bir tablo olmadığını görüyoruz. Klasörler var. Sağ tuş diyorum. New Table. Ve bana böyle bir ekran geliyor. Kolonların ismi ID, adı, soyadı ve telefon diyorum. Veri tiplerini yazacağım. Veri tipini integer yazıyorum. Adı ve soyadı metinsel veri tipi varchar genelde kullanıyoruz. 50 ise maksimum 50 karakter girmesini sağlıyor. Buraya da varchar 50 diyorum. Buraya da integer diyorum. Allow null aktif, yani şu demek, bu veriler boş geçilebilir demek oluyor. Bunların hepsi boş kalsın. Şu an kaydettiğimde verim çalışacaktır. Herhangi bir problem olmaz. Ancak ilaveten şunu yapmam gerekiyor. ID alanını her kaydın benzersiz olması için buradayken sağ tuş set primary key demem gerekiyor. Artık buraya gireceğim her kayıt diğer kayıtlardan benzersiz olmak zorunda. Aksi takdirde hata verecektir. Ancak bu benzersizliği biz manuel yazmak yerine database'in otomatik yapma özelliği de var. Şurada identity bölümü var. Burası no diyor. Burayı yes'e çevirdiğim anda 1 diye yazacaktır. Bir başlangıç kısmı, yani birden başlayacak kayıt eklemeye. Her kaydı 1, 2, 3, 4 diye ekleyecek. Şuradaki 1 ise birer birer periyotla. Ben burayı 2 yaparsam 1, 3, 5, 7 diye seçecektir. Burayı da 1 bırakıyorum. Şurada allowance kısmı seçili alan kalktı. Yani şu demek oluyor. Bu alan mutlaka dolu olmak zorunda. Yani bundan sonra bu kaydı boş geçemeyiz. Teknik olarak da zaten artık veri tabanı kendisi ekleyecek. Sağ tuş diyorum. Save table. Çalışanlar diyelim. OK'ye bastım. Kapatıyorum. Tables kısmına gelip sağ tuş refresh diyelim. Evet, çalışanlar tablomuzu burada gördük. Peki. Ekran üzerinden bu şekildeydi. Sağ tuş diyelim. Delete ve OK'ye bastım. Tablomu siliyorum. Şimdi bir de kodla yapalım aynı işlemi. Create table çalışanlar adında bir database oluşturacağımı söylüyorum. Parantez açıp kapatıyorum ki kolonlarımı bu arada yazacağım. Bir tab sekmesi altına geliyorum. Aynı kolonlar ID, adı, soyadı yazalım. Türkçe karakter kullanmamaya çalışalım. Ve telefon dedim. Veri tiplerini belirleyeceğim. Bu neydi? Integer'dı. Bu varchar'dı. Bunun rengi genelde mavi, pembe renkler olacaktır. Bu renk değilse formülü yanlış yazmışız demektir. Genelde formüller, fonksiyonlar böyle renklenir. Bilginiz olsun. Soyadı da aynı şekilde varchar. Burası da integer dedim. Bir eksiğimiz kaldı. Her bir işlemden sonra virgül koyacağız. Burada da virgül. Burada da virgül. Şu anda burayı execute dersem çalışacaktır. Ama bizim primary key'e atamamız gerekiyor ve numara atamamız gerekiyor. Onları nasıl yapacağız? Virgülden önce primary key yazıyorum ve set primary key'e karşılık gelen kısım bu.
Bir de null olmuştu, hatırlarsanız not null diyecektik. Yani bu alan boş geçilemez. Onun da hemen bir boşlukla not null yazıyorum. Ve birer birer artmasını sağlayacak komut ise identity'ydi. Onu da yazıyorum. Identity parantez açıp 1,1, yani birden başlayıp birer birer artır dediğim komut da bu şekilde. Evet, kodumuzu execute diyelim. Başarılı bir şekilde ekleme işlemimiz de çalıştı. Select from çalışanları tekrar aktif edelim. Gördüğünüz gibi bir de burada refresh yapalım. Tablomuz da burada arkadaşlar. Kolonlarımız da başarılı bir şekilde oldu. Şimdi bu veriye yeni bir kayıt ekleyelim. Önce ekran üzerinden yapalım. Çalışanlara geliyorum. Çalışanlar tablosunda sağ tuş dedikten sonra edit modu var. Edit tab 200 seçiyorum. Böyle bir alan geliyor. Buraya elle yazabilirim. Kırmızı ifadeler şu anlam taşıyor arkadaşlar. An itibariyle kayıt eklenmedi. Ben aşağı satıra geçtiğim anda kayıt eklenecek demek oluyor bu. ID alanını boş bıraktım çünkü kendisi birden başlayarak birer birer artırarak kayıtları kendisi atayacak. O yüzden buraya dokunmuyorum. Aşağıya kayda tıkladığım anda database'ime yeni bir kayıt eklenmiş oldu. Bunu kapatalım. Select sorgumuzu bir çalıştıralım. Kaydımız gelmiş. Gördüğünüz gibi birinci kaydı görüyoruz. Aynı işlemi bu sefer SQL koduyla deneyeceğiz. Insert into diye başlıyoruz. Çalışanlar. Parantez açıp kapıyorum ve bu alana kolon isimlerini yazacağım arkadaşlar. Pratik bir yöntem var. Çalışanlar tablosundaki columns kısmını alıp buraya sürükleyebilirim. Tek tek yazmak yerine bu şekilde bir kısa yol var. ID alanını kendi atayacaktı. O yüzden burayı siliyorum ve veri ekleyeceğim kısmı kodu values arkadaşlar. Parantez açıp kapayacağım ve içine adı, soyadı ve telefonu yazacağım. Metinsel ifade olduğu için tek tırnak içinde Ahmet, ikinci ismi de yazdım. Telefon numarası integer olduğu için tek tırnak yazmadan direkt yazıyoruz. Sorgumu seçiyorum ve execute'a basıyorum. Başarılı bir şekilde bir kaydım eklendi dedi. Tekrar select cümlesini çalıştıralım. Kayıt eklenmiş mi? Gördüğünüz gibi ikinci kayıt da başarılı bir şekilde eklenmiş oluyor. Böylelikle insert kısmını da hem ekran üzerinden hem sorgu üzerinden yapmış olduk. Bir sonraki konuya geçelim. Ben tablomu eklerken yeni bir kolon ekleyecektim ama unuttum. Ekran üzerinden yapalım. Sağ tuş design kısmına geliyorum. Şurada yeni bir kolon ekleyip tipini yazarak kaydete basarak çalıştırıyorum. Burada bir herhangi bir problem yok. Yani burada kolay yapılabilir. Bunu SQL koduyla göstermek istiyorum. Alter table diyorum. Tablomun ismini yazıyorum. Çalışanlar. Sonra add diyorum. Yani tabloya bir kolon ekleyeceğimi söylüyorum. Kolonumuzun ismini yazdım ve veri tipini yazıyorum. Date yazarsam gün, ay, yıl kaydedecek. Date time yazarsam gün, ay, yılın yanında saat, dakika, saniyeyi de tutuyor arkadaşlar. Ben sadece date yazacağım. Veriyi seçiyorum. Execute'a bastım ve başarılı bir şekilde kolon oluştuğunu söylüyor. Bir bakalım columns'tan refresh dersem burada doğum tarihi geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde select cümlesini çalıştıralım. Doğum tarihi gelmiş ama burada boşluklar var. Tabii doğal olarak önceden eklendiği için bunlar boş olarak geliyor. Doğum tarihine yeni bir veri eklemek istiyorum. Yeni bir komutumuz update komutu. Önce ekran üzerinden yapalım. Gene sağ tuş edit modundayken doğum tarihi 13-12-25 diye yazarsam ekran üzerinde doğru şekilde tarihi algılayacaktır. Normal güncelleme bu şekilde. Ama SQL üzerine yapacaksak ki bu önemli zaten. Bütün işlerimizi SQL ile yapacağız. Update çalışanlar tablosu. Bakın burada da pembe oldu renk. Yani komutlar gene renklendi. Set dedikten sonra kolon ismi yazıyorum. Doğum tarihi eşittir. Arkadaşlar SQL kodunda tarih yazarken tek tırnakla yazıyoruz. Önce yıl, ay, 12, 13. Yıl, ay, gün şeklinde yazıyorum. Şu anda algılamadığı için burası uyarı veriyor. Ama ben biliyorum ki ekledim, o yüzden çok sorun değil. Buradayken çalıştırdığım anda şunu yapacak arkadaşlar. Bütün tablodaki doğum tarihlerini güncelleyecek. O yüzden select sorgusunu anlattığım zaman burayı detaylı işleyeceğiz ama ver komutunu kullanmamız lazım.
sadece belli bir kriter için. Ben şunu istiyorum, sadece birinci kayda eklemek istiyorum. O zaman id eşittir 1 yazıyorum. Diyorum ki birinci kayda sadece bunu ekle diyorum. Bu arada sorguyu çalıştıralım. Daha öncekinde birinci kayıtta kaydımız varmış. Ben burayı ikinci kayıt yapayım. Yani ikinci kayda ekleyelim. Tarihte biraz farklı olsun. 8. ay 9. gün diyelim. Kriter belirlemeden update çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Çok tehlikeli bir komut. Execute'a bastığım anda başarılı bir şekilde eklendiğini görüyoruz. Select sorgusunu tekrar çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir tarihte eklenmiş oluyor. Bilmiyorum, basit mi, anlaşılıyor mu? Her yaptığımız işlemi tek tek deneyin. Kayıt ekleyin, silin, güncelleyin ve bir dokunun verilere, sizin için faydalı olacaktır. Bir kaydı silmek istiyorum. İkinci kaydı sileceğim. Ekran üzerinden artık basittir. Gene göstereyim. Tabloyu açıyorum. Buraya basarak delete'e bastığım anda kayıt silinecektir. O yüzden buraya geçiyorum. Delete formülünden önce hangi kaydı sileceğimize karar verelim. İkinci kaydı sileceğim. O zaman ikinci kaydı select formülüyle getiriyorum arkadaşlar. Öncelikle mutlaka onu yapacağız. Select yıldız from çalışanlar diyorum ve ver komutuyla biraz önceki gibi id eşittir ikinci kaydı getir diyorum. Yani veriyi önce bir görmem lazım. Evet, veriler bunlarmış. Yani sileceğim kaydı göreceğim. Görmeden delete formülü çalıştırmıyoruz. Aynı şekilde update'te bu iki kritik sorguyu görmeden çalıştırmıyoruz. Sonra select ile yıldızı silerek sadece buraya delete yazıyorum. Bu kadar. Sadece bu şekilde çalıştırırsak tüm database'deki kayıtları siler. O yüzden bu da tehlikeli bir formül. Ver komutuyla execute dediğimde bir kayıt başarıyla silindi dedi. Tekrar sorgumuzu çalıştıralım. Tek kayıtım kaldı. Evet, tablomuzu da silerek eğitime son verelim. Tabloyu silmek için ise drop table çalışanlar diyorum. Veriyi seçiyorum. Execute'a bastıktan sonra tablom başarıyla silindiğini söylüyor. Çalışanlar tablosu şurada. Sağ tuş refresh dediğimde verinin silindiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunları bir antrenman yapın, deneyin. Bir SQL'e dokunalım. Çok faydalı olacaktır. Bir sonraki eğitimde örnek bir veri tabanı ekleyeceğiz. Sonra bu veriler üzerinde select işlemleri gibi detayları artık SQL koduna yoğun şekilde yazmaya başlayacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki eğitimde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.